Kocaayı. Bugün bir arkadaşımın benden istediği bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Bir sonraki konumuz Rus vodkası sevgili izleyenlerimiz. Tabii bu konuyu kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olunuz. Ve bir sonraki videomuzda Rus vodkası ile ilgili 10 bilinmeyen gerçekle sizlerle birlikte olalım. Rus kızlarının dünyanın en güzel kızları olduğu söyleniyor. Bu ne kadar gerçek, ne kadar hayal? Bugün bu konuyu işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu bayanların güzelliklerinin bir kartpostal fotoğrafı mı olduğu yoksa gerçekten dillere destan söylendiği gibi bir güzellik mi olduğunu biraz sonra işleyeceğimiz 10 gerçekte hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu konuyla ilgili 10 gerçeğe hep beraber bir göz atalım. İlk gerçeğimiz Rus hanımlarıyla ilgili. Rus hanımefendiler güzelliği gerçekten çok ciddiye alıyorlar sevgili izleyenler. Ruslar için güzellik olmazsa olmaz hayatlarında. Bu arada tabii ki harika insanlar Rus hanımları. Bununla alakalı olarak tabii ki biyolojik açıdan bakacak olursak konumuzla alakalı olarak genotip ve fenotipi biyoçeşitlilikte son derece başarılı bir şekilde birleştirdiklerini görüyoruz. Çünkü Ruslar gerçekten güzelliği çok ciddiye alıyorlar. Özellikle kozmetik ve cilt bakımına çok yüklü miktarda para harcamaları bize bunun bir delili. Ayrıca Rus hanımları ile ilgili şu özelliği de vurgulamak istiyorum. Rus hanımlar asla ve asla makyaj yapmadan ve saçlarına gerekli bakımı uygulamadan sokağa çıkmazlar. Bu onlar için neredeyse bir yaşam tarzı, bir gelenek, bir stil. Bunları bildiğinizi varsayıyorum ve konuya şu şekilde bir açıklık getirmek istiyorum. Biliyor musunuz Rus hanımların kazançlarının %30'unu kozmetik ve cilt bakımı harcadıklarını? Tabii ki bilmiyorsunuz. Parfümlerden bahsetmiyorum. Makyaj, kremler, güzelleşmek için olan her şey. Evet, küçük yaşlardan itibaren kendilerini bu konuda geliştirirler ve özgüvenleri de bununla beraber artar. Gerçeği söylemek gerekirse Rusların bu konuda olağanüstü bir çabaları var. Doğaüstü bir şekilde kendilerini güzelleştirmek için uğraşıyorlar. Ama bunun dışında güzelleşmedikleri zamanlarda, makyaj yapmadıkları zamanda doğal güzelliklerinin açıkta olmasını istiyorlar ve bu özgüvenlerini de arttırıyor. Bu arada şunu vurgulamak istiyorum. Sadece yaptıkları makyaj ve bakımlar değil, Rusların genetik olarak güzellikleri de, doğal güzellikleri de kendilerini bu anlamda teşvik ediyor. Özellikle çok açık renkli tenleri, renkli gözleri ve doğal sarı ya da siyah saçları. Bu da onlar için ayrıca genetik olarak bir artı diyoruz sevgili izleyenler. İkinci gerçeğimiz Ruslar için, Rus kızları için aile her şeyden önemlidir sevgili izleyenler. Aileleri için her şeyi yaparlar. Sizlerin eminim yapamayacağı şeyleri yaparlar. Bu konu tabii tartışmaya açık. Onu sizlere bırakıyorum. Ancak Rus hanımlar hem eğitimlerini hem de kariyerlerini aileleriyle beraber yürütürler. Hani çocuk mu, kariyer mi ya da işte aile mi, kariyer mi gibi seçenekleri yoktur. Mutlaka hep aile vardır hayatlarının içerisinde. Yani hem kariyer yaparlar hem temizlik yaparlar. Hem kariyer yaparlar hem çocuk yaparlar. Kısacası bu Rusların en önemli geleneksel özelliklerinden biri. Ruslarda halen kültürel, milli gelenek erkeğin eve destek olması, erkeğin evin geçimini sağlamasıysa da Rus kadınlar kesinlikle ve kesinlikle çalışma hayatında ciddi bir söz sahibi ve mutlaka kariyerlerinin zirvelerini zorlamaya çalışıyorlar. Ayrıca Rus hanımları son derece iyi aşçılardır ve gayet de başarılı ev işleri yaparlar. Aynı zamanda evde bir iş bölümü vardır. Erkekler de Rusya'da
hanımlara bu anlamda destek olurlar. Fakat yine ve üstüne basarak söylüyorum, kariyerle beraber aile yaşamı Rus kadınları için son derece önemli. Bu da ikinci gerçeğimizdi. Evet, üçüncü gerçeğimize geldi sıra. Evet, Ruslar için, Rus kızları için en önemli şeylerden birisi tabii ki romantizm ve aşk. Neden? Neden böyle derseniz, gerçekten Rus erkekleri son derece soğuk insanlar. Rusların hepsine soğuk diyenler var ama erkekleri özellikle soğuk. Yani sevdiklerini gösterme konusunda, ilgi ve alaka konusunda oldukça itici ve soğuklar. Şayet böyle olmasalardı bence çok daha başarılı bir ülke haline gelebilirlerdi. Ama Rus kadınları için eşlerinin özellikle romantizmi çok önemli. Olmazsa olmazları var. Bunları zaten kaybettikleri zaman evlilikler muhtemelen yürümüyordur. Doğum günleri, yılbaşı gibi zamanlarda, önemli günlerde çiçek alınması, kendilerinin hatırlanması, güzel sözler söylenmesi, kart yollanması gibi şeyleri çok seviyorlar. Bununla alakalı olarak da bunları yapmayan eşler oldukça sıkıntılı günler geçirebiliyor Rusya'da. Hani bizzat yaşayan biri olarak sizlere bunu itiraf etmem lazım. Dördüncü gerçeğimize sıra geldi sevgili izleyenler. Rus kadınlar için çok önemli, olmazsa olmaz, hayatın bir anlamı da vücutlarındaki şekil durumudur. Başka bir deyişle, tabiri caizse 90-60-90 ölçülerinin yakalanmasıdır. Yani ideal ölçülere yaklaşmak. O yüzden kişisel gelişimlerine çok önem verirler. Asla ve asla spordan uzak durmazlar. Sürekli sporla haşır neşir olurlar. Kısacası sürekli fitness yaparlar. Hani bana benzemezler tabiri caizse. Bu onlar için bir yaşam tarzı. Yediklerine, içtiklerine son derece dikkat ederler. Diyetlere özellikle ve özellikle fast food'dan uzak durma konusunda gayet başarılılar ve ısrarcılar. Hani oldukça dirayetliler. Hani pazartesiden başlayıp salı günü biten diyetleri yok kesinlikle. Sürekli diyet halindeler. Diyet bir yaşam tarzı, diyetisyenlerin söylediği gibi. Ruslar kesinlikle bunu, canlı örnekleri sevgili izleyenler. Kesinlikle ve kesinlikle Rusların yaşam tarzı bu şekilde. Yani az ye ve spor yap. Beşinci gerçeğimizdeyiz. Sevgili izleyenler, Rus kızlar hakkında unutmamanız gereken en önemli şeyi vurgulayacağım şimdi. Beşinci gerçeğimiz bu. Ruslar kesinlikle ölümüne bağlıdır. Yani sadıktır. Sadakat Rus milli yapısında çok önemli bir vurgu. Eşler, erkek ya da kadın fark etmiyor. Özellikle ve özellikle kesinlikle sadıktır. Sadakat Ruslar için çok önemli bir duygu ve olgu. Sadakatsizlik kesinlikle affedilmeyen, toplumsal olarak insanların toplum dışına itildiği, kesinlikle hoş görülmeyen bir durum. Bu Rus kızları gerçekten benim gözümde unique, yani eşsiz yapıyor. Güzellikleriyle pek bağlantısı yok ama bu da Rus kızlar hakkında bilmemiz gereken en önemli gerçek bence. Eğer bir Rus'la bir birlikteliğiniz varsa ya da olmayı düşünüyorsanız ya da evlenmeyi düşünüyorsanız bunu asla göz önünde bulundurmadan bu evliliği ya da bu birlikteliği yapmayın. Çünkü sadakatsizliğiniz sonunuz olabilir. Altıncı gerçeğimizdeyiz sevgili izleyenler. Rus kızların güzellikleriyle alakalı altıncı gerçeğimiz hepimiz için aslında biraz önemli bir durum. Kıyafetler. Bakın ben hep aynı kıyafette karşınızdayım. Çünkü alacak param yok başka bir kıyafet. Ancak Ruslar için durum böyle değil. Ruslar için kıyafetler kesinlikle ve kesinlikle insanları etkilemek adına ciddi üzerinde düşünülen ve çok fazla önemsenen bir durum. Ruslar giydikleri kıyafetleri etrafındaki herkesin
onun orada olduğunu görmesi adına giyiyorlar. Evli insanlar için, evli bayanlar için özellikle eşlerinin kendilerini çok daha şık ve kendini gösteren kıyafetler giymesi istendiği bilinen bir gerçek. Çünkü evet, herkes ona bakarken o eşinden başka birisiyle birlikte olmadığını vurgulamak istiyor. Bu da Ruslarla ilgili ilginç bir anekdot sevgili izleyenler. Dolayısıyla Rusların güzellik açısından değerlendirmesinde 6. gerçeğimiz onların iddialı kıyafetler ve etkileyici kıyafetler giydikleri üzerine. Sizce de bu konumuzun önemli bir başlığı değil mi? 7. gerçeğimizdeyiz sevgili izleyenler. Rus hanımlarla alakalı 7. gerçeğimiz bizdekinin tam tersi. Yani bizde erkeğe maaşı, hanımlara yaşı sorulmaz. Ruslarda ise bu tam tersi. Rus hanımlar kendilerine yaşları sorulduğunda cevap vermekten gurur duyarlar. Bunun genel sebebi Rusların kuzey ırkına mensup olmaları ve kuzey ırkının genel olarak daha genç göstermesidir. Bununla beraber tabii ikinci ve üçüncü faktörlerde söylediğimiz, gerçeklerde söylediğimiz, daha önce konuştuğumuz konularda kendilerine bakmaları, diyetlerini bir hayat tarzı olarak benimsemiş olmaları, spor yapmaları, kendilerini gösteren kıyafetler giymelerinin de bunda etkisi var. Daha genç göründüklerini düşündükleri için genel itibariyle Ruslar yaşlarının söylenmesinden, Rus hanımefendiler özellikle keyif alırlar ve bundan mutlu olurlar. Bu da Rus hanımlarıyla ilgili unutmamamız gereken bir başka gerçeğimizdi. 8. gerçeğimizdeyiz sevgili izleyenler. Rus kızların hakkında 8. gerçeğimiz. Ruslar hayata son derece erken atılırlar. Olabildiğince erken evlenirler ve erken çocuk sahibi olurlar. Şöyle örnekler verebiliriz. Liseyi bitirdikten sonra birçok Rus hanımefendi evlenir, çoluğa çocuğa karışır ve evlendikten sonra yüksek öğrenimlerine başlarlar. Bizde ise bu genel olarak tam tersidir. Yani eğitimini tamamladıktan sonra kızlar Türkiye'de evlenirler ya da mütemadiyen öyledir. Erken olan tabii bizde daha kırsal bölgelerde. Orada kırsalda değil, daha ziyade kentlerde bu şekilde cereyan ediyor. Evet, Ruslar hakkındaki 9. gerçeğimiz şimdi sizlerle. Rus hanımefendiler halen beyaz atlı prenslerini bekliyor sevgili izleyenler. Bu onları cidden şövalyeliğe karşı açık hale bırakıyor sevgili izleyenler. Kısacası kapılarının açılmasını istiyorlar, ellerinde çiçeklerle gelen sevgilileri istiyorlar, sürekli aranıp hatırlanmak istiyorlar, önemli günlerini sevgilileriyle geçirmek istiyorlar. Bununla beraber ellerindeki poşetlerin sizin tarafınızdan alınmasını bekliyorlar. Bu sadece 100 gramlık bir poşet bile olsa. Bu tarz küçük jestleri siz beyaz atlı prenslerinden bekliyorlar sevgili izleyenler. Bu da Rus hanımefendiler hakkındaki 9. gerçeğimizdi. Bu da onları biraz daha kırılgan, biraz daha zarif, biraz daha ince olduğunu gösteriyor ki bu da güzelliklerinin bir başka kanıtı diyorum. Evet, Rus hanımlar hakkındaki 10. gerçeğimizde şimdi sizlerleyiz. Rus hanımlar hakkında unutulmaması gereken 10. gerçeğimiz, biraz da bence en önemli gerçeğimiz ki bunu sona bıraktım. Onların yüksek eğitimli ve güçlü kadınlar olması, gerçekten zorluklarla mücadele etmek adına. Belki yaşadıkları iklimin etkisi, belki içlerinde bulundukları sosyal hayatın etkisi, belki gelenek ve göreneklerin etkisi ama Ruslar için ciddi anlamda, Rus hanımefendiler için güçlü olmak, dayanıklı olmak ve kendini geliştirmek çok önemli. O yüzden hem kariyer hem meslek anlamında hem eğitim anlamında ellerindekinin en iyisini yapmaya çalışıyorlar ve yapıyorlar da birçoğu. Kısacası yüzdeye vurursak oldukça büyük bir yüzdesi yüksek öğrenim almıştır Rusya'daki hanımefendilerin. Bu tabii onları dünyanın diğer ülkelerinden ayıran bir faktör. Çünkü güzellik yarışmalarında bile eğitim, kültür son derece önemli.
Tabii kültür burada ayrı bir paraf ancak eğitim konusunda gerçekten bu gerçeği unutmamak gerekiyor. Rus bir hanımefendiyle karşı karşıya gelirseniz kendisinin yüksek eğitimli olduğunu asla unutmayınız. Oldukça kültürlüler de bu tabii ayrı bir videonun konusu olacak. Evet, gerçeklerimizin sonuna geldik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ya da bizim atladığımız ya da bilmediğimiz bir gerçeğiniz var mı? Lütfen bunu varsa yorumlarda belirtiniz. Videomuzu beğendiğinize eminim. Beğenen herkesin like butonuna basmasını istiyorum. Bir sonraki videomuz Rus vodkası ile ilgili. Videomuzu kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olunuz. Ve elbette bizi izlemeye devam ediniz. Ve hepinize bizi izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar görüşünceye dek en güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun. Hoşça kalın.